İlk duyurusundan yaklaşık 2 yıl sonra Hogwarts Legacy oyunundan ilk oynanış videosu yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde PlayStation'ın State of Play sunumunda gösterilen görüntüler Harry Potter serisinin hayranlarını ve beni heyecanlandırmayı başardı. Kendimi Potterhead derecesinde bir hayran olarak görmesem de en sevdiğim film serilerinden biri diyebilirim. Filmleri kaç kere bitirdiğimi hatırlamıyorum mesela. Ve her Harry Potter hayranı gibi Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda yer almak, oyunun içinde de olsa özgür bir biçimde orada dolaşabilmek, keşfetmek, büyücülük derslerine katılmak en büyük hayallerimden biriydi. Çünkü şöyle düşünün, en sevdiğiniz seri ile ilgili, o evrende geçen, size özgürlük tanıyan açık dünya bir oyun geliyor. Kim istemez ki böyle bir şey? Harry Potter serisinden bu zamana kadar hiç oyun çıkmadı mı? Tabii ki çıktı. Ama o oyunlar film oyunlarıydı. Yani filmde olan hikayeleri konu alan, o çizgisellikte ilerleyen oyunlardı. Ve oyun sektöründeki film oyunu algısına göre çok da kötü oyunlar olduğunu düşünmemiştim zamanında. Küçük tüplü televizyona bağlı PlayStation 2'den oyunları oynarken çok büyük bir özgürlük tanımasa da Hogwarts'ın içinde dolaşmak gerçekten keyifli gelmişti. Tabii o zamanlar 9-10 yaşlarında olmamın ve yeterince oyun tüketmemiş olmamın da etkisi büyük olabilir. Ama her şeye rağmen zamanına göre güzel oyunlar olduklarını düşünüyorum yine de. Konumuza dönersek, Harry Potter evreninde geçen açık dünya ve bu kadar büyük çapta özgürlük tanıyan ilk oyun Hogwarts Legacy olacak. Umarım oyun vaat ettiklerini gerçekleştirebilir. Çünkü ilk duyurulduğunda bende bu kadar beklenti yaratmamıştı. Sebebi ise oyunu geliştiren stüdyonun bu büyüklükte bir oyun tecrübesinin olmaması. Cars ve Toy Story gibi animasyon serilerinin oyunlarında çalışmalarına rağmen daha önce bu skalada bir oyun geliştirmemiş olmaları ilk başta beni korkutmuştu. İşin altından kalkamazlar diye. Ama bu oynanış videosu ile birlikte bu endişenin çoğunu almayı başardılar diyebilirim. Oyunun yayıncısı ise Warner Bros. Çatısı altında 2017 yılında kurulan, kendisini büyücülük dünyası ile ilgili oyun deneyimleri yaratmaya adamış bir stüdyo. Daha önce mobil Harry Potter oyunlarında çalışan stüdyonun ilk büyük yapımı da bu oyun olacak. Açık dünya, aksiyon, macera, rol yapma oyunu olan oyun, kitap ve filmlerdeki olaylardan yaklaşık 100 yıl öncesinde, 1800'lü yılların sonunda geçiyor. Karakterimizi kendimiz yaratıyoruz ve oyuna giriyoruz. Okula yeni gelen bir öğrenciyiz ve 5. yılımızdan Hogwarts'a başlıyoruz. Yani yaklaşık 15-16 yaşlarında. Bu kadar geç girmemizin gizemli nedenleri var gibi görünüyor ve hikaye devam ettikçe muhtemelen daha da netleşecek. Yeni gelen her öğrenci gibi Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw ve Hufflepuff binalarından birini seçiyoruz ve okul hayatımız başlıyor. Sonrasında derslere katılacağız. Arkadaşlarımız olacak. En önemlisi okul içinde ne yapacağımıza kendimiz karar verebileceğiz. Bu yönüyle oyun bana bully vibe'ı verdi diyebilirim. Her ne kadar bully'deki kadar zorbalık yapmaya izin vereceğini düşünmesem de benzerlikleri olacağı çok aşikar. Oyun bizlere Hogwarts'ta öğrenci olma deneyimini dibine kadar hissettirmek istiyor diyebiliriz. Bu dersler arasında tılsımlar, karanlık sanatlara karşı savunma, bitki bilim ve iksirler oyunun derslerinden bazıları olarak onaylandı. Ancak bu dördünden daha fazlası olacak. Büyücülük dünyası ile ilgili bilgileri sadece sınıfta değil, aynı zamanda oyunun açık dünyasında da öğreneceğiz. Derslerin olmadığı saatler veya tatiller sırasında kaleyi, arazisini ve çevresindeki kırsal alanı keşfedebileceğiz. Gizli mağaralar, bulmacalar ve küçük köyler gibi. Oyunun dünyasına yasak orman, büyük göl, Hogsmeade gibi birçok tanınabilir bölgeyi de koymuşlar. Filmlerde yer almayan ev cinlerinin çalıştığı Hogwarts'ın mutfakları da yer alıyor. Günlere göre hava durumu, mevsim ve gece gündüz döngüsünün olması da gerçekten umut vaat edici. Ayrıca oyunun dünyasını uçan süpürge ve hipogrifle dolaşabileceğimizi de gördük. Benim en hoşuma giden detaylardan biri de bu oldu. Ama Quidditch oyunda yok gibi duruyor. Olsaydı şimdiye kadar reklamını yaparlardı diye düşünüyorum. Çünkü satışları arttıracak bir eklenti bence. Özel bir sürpriz olarak da saklıyor olabilirler. DLC olarak da gelebilir. Ya da sonraki oyunlarda da ekleyebilirler. Oyun çıktığında göreceğiz. İhtiyaç odası da oyunda en çok vakit geçireceğimiz mekanlardan biri gibi görünüyor. Hogwarts'ın en ünlü gizli odalarından birinde iksir hazırlayabileceğiz, büyülü bitkiler yetiştirebileceğiz ve yeteneklerimizi yükseltebileceğiz. Bu oynanış videosunda gözüme batan en büyük detay ise burada oldu. İksir yaparken 25 dakikalık bekleme süresi verdi oyun iksirin olması için. Ve oyun içi mikro ödemeler olabilir mi diye düşündürttü beni. Birçok kişi de böyle düşünmüş olmalı ki Avalanche Software topluluk yöneticisi Chandler Wood, Hogwarts Legacy oyununda mikro ödemeler olmadığını Twitter'dan açıkladı. Ama yine de mobil oyun bekleme süresi gibi süreler olması beni endişelendirmeye devam ediyor. Çünkü bunu oyuna güzel yediremezlerse tam bir baş belasına dönüşür. Oyun, oyuncuların fantastik canavarlar için bir yaşam alanı yaratmasına da izin verecek gibi duruyor. Aksiyon tarafına gelecek olursak dövüş sistemi ilk bakışta benim hoşuma gitti. Batman Arkham oyunları tarafından popüler hale gelen savaş mekaniğinin bir versiyonu gibi geldi bana. Spider-Man oyununda da vardı benzer bir mekanik. A yerine büyü atıyoruz gibi düşünün. Düşmanlar değişen taktiklere sahip olacak ve farklı büyü kombinasyonlarına karşı hassas olacaklar. Ve farklı büyülerde ustalaşmak zorunda olacağız. Gelen saldırıları engellemek ve savuşturmak için ise kalkan tılsımında ustalaşmak gerekecek. Gibi.
Okul çalışmaları için gerekli malzemeleri almak, alışveriş yapmak ve karakterimizi özelleştirmek için ise Hogsmeade'i ziyaret edeceğiz. Hogsmeade köyü oyunun hikayesinde de büyük bir rol oynayacak gibi duruyor. Bölgenin karanlık tarafını ve kenar mahallelerini keşfedebileceğiz. Oyunun hikayesine gelirsek, çok fazla detay verilmese de genel olarak ana karakterimiz kadim büyüyü hissedebilen ve kullanabilen özel bir çocuk. Bu özellik ana karakterimizi hem dikkat çekici hem de tehlikeli kılıyor. Dünyada ise Goblin isyanı ve bu isyanla mücadele edenler var. Biz de bu isyanla mücadele edeceğiz gibi görünüyor bir şekilde. Oynanış videosunun sonuna doğru daha karanlık bir yol vurgusu ve ana karakterimizin kadim büyüyü yapması ile oyunda karanlık yolu seçebilme özgürlüğümüzün olup olmadığı ve oyunun tekrar oynanabilirliğini sorgulattı diyebilirim. Oyun için kesin bir çıkış tarihi verilmese de Holiday 2022 yani Kasım-Aralık gibi çıkacak. Ama 2023'e de ertelenebilir gibi görüyorum ben. Umarım her şey yolunda gider ve harika bir oyun oynarız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Gününüz güzel geçsin. Hoşçakalın.